Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir evimizin çekimi için Seferihisar'a geldik. Evimizin içine geçelim. Bahçenin içerisinde dip tarafa doğru yerleştirilen evimizi şu şekilde size göstereyim. Evet, evin şimdi uzaktan görünüşünü çekelim. Şöyle bahçenin içerisinde etrafta spot aydınlatmalar. Ön tarafı otopark, garaj olacak şekilde sıra sıra evlerin bulunduğu bir yer. Şu şekilde evin görünümünü size arz edeyim arkadaşlar. Bakalım. Evin dışarısında yine trend renklerimizden antresit gri görüyorsunuz. Etrafında da açık mavi, griye yakın çok açık mavi tercih edilmiş. Yerden yaklaşık 1-1,5 metre kadar yüksekliği var. Yerden yüksek tutulmuş verandası ve verandası biraz geniş tutulmuş açıkçası. Üstte de kameralarını görebilirsiniz. Cumba tarafı ve cumbanın üst tarafındaki sundurmayı göstereyim. Çok güzel bir peyzaj yapılmış ve aydınlatma lambaları da bu şekilde. Evin etrafını göstermek istiyorum. Evin yandan görüntüsü, kamera ve panjurlar bu şekilde. Evin ta dış tarafına kadar işte musluğudur, prizidir, bu tarz detayları görebilirsiniz. Yaklaşık 5 basamaklı bir merdiven var. 1-1,5 metre kadar yukarıda. Ağaca da kıyılmamış, zarar verilmemiş. Evin rengini şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Evet, beyaz çizgiler geçen çok açık mavi, griye yakın çok açık bir mavi kullanılmış. Arkadan görüntüsüne bakalım. Bakın. Çatı birleşim noktalarını, su giderlerini, buraları özellikle çekiyorum çünkü sorular geliyor. İşçilik detayları soruluyor. Bahçeyi de görmenizi istiyorum. Gerçekten harika bir peyzaj yapılmış. Evet. Ön tarafta veranda ve yan tarafında cumbayı da göstereceğim. Burada da bir kamera yine. Çok şık bir ev olmuş ve renk seçenekleri çok birbiriyle uyumlu. Rengiyle birlikte çok şık olmuş arkadaşlar. Şu şekilde net bir şekilde evi görmeniz için güneşi de arkama alıyorum. Bu evlerin ortalama fiyatları piyasada biliyorsunuz minimum kaliteden ödün verecek şekilde 1000 TL'ye yapıyorlar. Temeli yok tabi onun içinde. Şu yok, bu yok, şu yok, bu yok diyorlar. Adı 1000 TL olmuş oluyor. Pahalı yaptırırsanız da 3000 liraya kadar yapanlar var. Biz kaliteden ödün vermediğimiz için metrekaresi yaklaşık 2000 TL'ye geliyor arkadaşlar. Bu şekilde fiyatını ifade etmiş olalım. Şimdi yakından görelim. Panjurları gösterelim, sundurmaları. Bunları yakından görmek istediğinizi belirtiyorsunuz. Onun için çekiyorum. Şimdi verandasına doğru çıkalım. Verandanın taşları yakından gösterelim. Seramiğini görün. Bu şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde yapıldı. Alüminyum doğramaları göstereyim. Hani işçilik detaylarını görmeniz için detaylı bir şekilde çekiyorum. Çıkalım verandamıza doğru. Şu şekilde işte prizler, su, musluk olması gibi detaylar isteğe göre şekillenebiliyor. Verandanıza çıktığınız zaman etrafı çok rahat bir şekilde görmeniz mümkün. Bakın. Bu şekilde bahçenizi ve garajınızı görüyorsunuz. Yukarıda yine led lamba ve klasik plastik dekor ve yalıtım malzemeleri. Evinizin ön tarafında, şuradan da çekeyim verandayı. Evinizin ön tarafında salonunuzun penceresi ve diğer odalar tamamen panjurla kapalı. Çelik kapı dahil üzerinde akordeon ve sürgülü, pencereleri de sürgülü, çelik kapıda akordeon, sineklik mevcut arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstereyim.
Kapıyı görmeniz için sürgüyü açalım. Beyaz, klasik, çelik kapı tercih edilmiş. Şık ve sade bir model tercih edilmiş. Verandayı bir kez daha gösterip evin içine geçelim arkadaşlar. Şu şekilde verandayı gösteriyorum. Gerçekten renk uyumu ve kalitesi açısından güzel bir ev yapılmış. Görüyorsunuz, en büyük boy masa bu. Çok rahat bir şekilde sığıyor arkadaşlar. En büyük boy masa. Evet. Şimdi yavaş yavaş evin içine doğru geçelim. Arkadaşlar, evimizin içine geçiyoruz. Dışarıda klasik ve şık bir beyaz renkli çelik kapı tercihi yapılmış. Dediğim gibi burada da akordeon sineklik çok pratik oluyor. Hem yer kaplamıyor hem işinizi görüyor. Şimdi içeriye geçelim. Girişte bakın, alt tarafta neredeyse tüm evlerin tercih ettiği bu laminat parke var. Çizgili, açık bir kahverengi tonlu ama ağırlıklı krem renkli laminat parke ile giriyoruz. Hemen girişte U şeklinde benim de sevdiğim mutfak tipi var arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Buzdolabının en büyük boyu sığacak kadar alan var. Yukarıda led lambalar. Beyaz renkli ve üzerinde şöyle yakından göstereyim. Renkli desenleri olan siyah bir tezgah seçilmiş. Burada üçlü ankastre set görüyorsunuz. Evet. Dip taraflarda beyaz seramik tercih ediliyor. Hem görsel hem temizlik açısından bunlar çok konforlu arkadaşlar. Bakınız, şöyle mutfağı göstereyim. Gerçekten şık bir mutfak dolabı. Buraları hanımlar daha fazla merak ediyor. Detaylı çekiyorum. Burada ayrı kapaklar var. Bakın. Bu arada bu videoların, prefabrik videoların izleyici kitlesini kontrol ettiğimde %70 civarında kadın izleyici çıkıyor. Teşekkür ediyorum ilginize. Çok anormal şekilde ilgi çekti bu videolar ve ne kadar soru geliyorsa özelden veya yorumdan bunları gerçekten not alıyorum arkadaşlar. Sorularınıza yönelik çekmek istiyorum. Çünkü bunu izleyen sizsiniz. Sizin ihtiyacınızın karşılanması lazım. Fiyat olarak dediğim gibi açıklamada bölüm var. Eğer bu açıklamadan net bir şekilde, daha net, ben şurasını da şu şekilde yaptırırsam ne kadar olur diye bir fiyat sorgunuz varsa lütfen WhatsApp'tan yazmanız yeterli, bir mesaj yeterli. Şu kadar metrekare, şu özellikte ev istiyorum demeniz yeterli WhatsApp'tan veya aramanız yeterli arkadaşlar. Burası mutfak. Mutfaktan geçtiğiniz zaman şu şekilde kapıdan girmiştiniz. Bu arada kapının yan tarafında müthiş bir şekilde güzel bir görüntü. Bahçenizi görüyorsunuz. Sürgülü kapılı ve sineklikli verandanızı ve verandadan ileride bahçenizi, yanında da garajdaki arabanızı tam olarak görebiliyorsunuz. Işıklandırmaları falan da düşündüğünüz zaman akşam harika bir görüntü oluyor. Mutfakta şu çıkıntılı bölümü tavsiye ediyorum. Yani bu şekilde bir çıkıntı olduğu zaman sanki ayrı mutfakmış gibi oluyor. Geniş bir salon var arkadaşlar. Metrekare olarak da zaten 78 metrekare artı 15 metrekare veranda var. Salon içeriye doğru hafif bir girintisi var. Bunun sebebi de salonu daha fazla genişletmek ve Cumba'nın o güzelliğine yer açmak. Ben Cumbalı modelleri daha çok seviyorum. Diğer modelleri istinaden daha fazla seviyorum ve tercih ediyorum. Kornişler, karton piyer detayları ve Cumba. Sevdiğim yer burası benim. Cumba'dan, yani burada böyle iki tane, şuraya ve şuraya iki tane koltuk koyduğunuz zaman ortada sehpayla böyle kahve keyfi, çiçeklerin direkt Cumba'dan göründüğü ortam her zaman hoşuma gitmiştir. Bir de Cumbalı evler diğerlerine göre çok daha fazla aydınlık oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bütün bahçenizi net bir şekilde görmeniz mümkün oluyor bu Cumbalarla. Karolajlı pencere. Evet, kalitesini görmeniz açısından buraları, detaylarını hiç atlamadan çekiyorum arkadaşlar. Yani
Bakın hani pencereyi kapattığınız zaman böyle kemik hissi verecek size. Hani bu kaliteyi hissetmeniz gerekiyor. Kanala desteğinizi bekliyorum bu arada arkadaşlar. Salonumuzun mutfakla birleştiği noktada evet bir küçük orta bölüm var. Bu orta bölümden sol tarafa doğru bir oda çıkıyor. Kapı olarak çok klasik ve çok tercih edilen bir Amerikan kapı tercih edilmiş. Bakın beyaz renkli. Klasik ve çok tercih ediliyor bu kapı. Zeminde birleşim noktasını göstereyim size. Hani atlama olmayacak buralarda. Bakın süpürgeliklerde işçilik hatası olmamalı. Buralar düzgün olmalı. Giriyorsunuz içeriye. Kocaman bir oda sizi karşılıyor. Diğer evlere göre burası biraz daha geniş. Artık priz ve düğme sayısının yeterli olduğunu söylemeye gerek yok. Her odaya yeterince koyuyoruz. Buradan bile maliyet kısılmaya çalışılıyor. Gerek yok. Kaliteden ödün vermeden en güzel evi sunmanız lazım. Karton piyerlerin detayları, büyük boy bir yatak ve etrafında artan boşluklar. En çok sorulan yerlerden birisi banyo. Banyo bölümünde yine kapı. Bütün evin kapıları aynı şekilde. Burası da tırtıklı deri görünümlü. Şöyle göstereyim. Deri hissi veren bir yapısı var. Bence hoş bir detay olmuş. Banyoda tamamen duvarlar şu şekilde seramikle kaplı. Tepeye kadar bu şekilde. Gümüş çizgilikler var. Amortisörlü klozet tercih edildi. Burada bile sineklik atlanmayacak. LED lamba yukarıda. Yukarıda yine karton piyerler ve aynı zamanda plastik yalıtım ve görsel detaylar. Burada gümüş çizgiler, krom çizgiler şurada olduğu gibi aynı şekilde burada da dikine devam ediyor. Klozet kapanıyor biraz. Yavaş kapanıyor. O da güzel bir detay. O bile fiyat farkı arkadaşlar. İnanın o bile fiyat farkı. Zeminlerde yanlardaki fayansın devamı niteliğinde seramik fayans tercih edildi. Bakın duşakabin, antrasit ve siyah cam. Bu antrasit rengi bir modadır. Gidiyor. Güzel aslında ama çok fazla tercih ediliyor. Yani başka renk alınmıyor gibi bir şey. Şunlar yine çıkıntılı duvar kağıtları arkadaşlar. Şuralar çıkıntılı. Hani düz değil. Evet. Şu şekilde aynalığımızı gösterelim. Altta büyük Hilton lavabo. Bayanlar buraları daha detaylı istiyorlar. Hızlı geçmiyorum. Bir önceki videoda uyarmıştınız. Hızlı geçmemem konusunda. Burada derinliğini göstereyim dolabın. Bakın. Derin bir dolap yapılıyor ki işinizi görsün. Büyük bir çekmece ve makinenizi koyacak alan. Tekrar banyoyu şu şekilde bir daha gösteriyorum. Evet. Banyoyu da gördünüz. Birleşim yerinde tabii ki yükseklik eşik olacak. Su konusunda. Bu odaya da girelim. Zemin birleşim noktalarını gösterelim atlamadan. Bakın şu şekilde. Ve bu oda da yine ferah bir oda olmuş. Karton piyer detayları. LED lamba. Yan taraflarda aynı şekilde. Ferah bir oda olmuş. İki yatak rahat bir şekilde sığmış. Ortasında da, bu tarafında da bakın dolap da var. Dolaba rağmen kocaman yine boşluk var. Videoları daha iyi çekmem için eleştirinizi de bekliyorum arkadaşlar. Desteğinizle birlikte eleştirinizi bekliyorum. Yorumda şunu şöyle yapsanız, işte mesela birisi uyarmıştı, ses gelmiyor demişti. Mikrofon aldık. Onun gibi detayları uyarırsanız sevinirim. Daha iyi olmak istiyorum çünkü. Fiyat alırken her detayı sormayı unutmayın. Atlamayın arkadaşlar. Bütün detayları sorun. Pencerenin markasından işte kullanılan boyanın renk tonuna, markasına kadar her şeyini lütfen sorun. Çünkü bu evi alıyorsunuz. Uzun da bir süre içerisinde kalınıyor. Yani yazlı kışlı kalınıyor diyeyim. Bu evin kalitesinden şüphenizin kalmamasını istiyorum. Evet. Dediğim gibi minimum 1000 TL olarak fiyat verenler var, ancak bunun içerisine girdiğiniz zaman konuşurken işte su basmanı dahil değil, temel dahil değil, şu dahil değil, bu dahil değil. İşte boyayı şu kalitede kullanırız, duvar kalınlığını kağıttan biraz kalın kullanırız gibi
detaylarla karşılaşabilirsiniz. 2 tane evi yan yana resmini göstersem, birini işte örnek veriyorum söz gelimi 100.000'den yapsanız, diğerini 300.000'den yapsanız ikisini bakınca ayırt edemiyorsunuz. Ancak kalite detayda, duvar içlerinde ne kullanıldı, kapama malzemesi olarak, boya markası olarak, mutfak dolabı olarak ne kullanıldı? Şu mutfak dolabının 1/3 kadar yeri yapıp veriyorlar. O olmaz yani. Hani yakışmalı şöyle. Mutfak eve yakışmalı. Salon, bakın banyo uzaktan böyle hoş gelmeli insanın gözüne. Çünkü burada yaşayacaksınız arkadaşlar. Kanala desteğinizi bekleyerek bir sonraki videoya kadar arkadaşlar sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Lütfen diğer modellere de bir göz atın. Kanalda bir sürü ev çeşidi var. Bu ev dediğim gibi 78 metrekare artı 15 metrekare veranda seçeneği. Diğer küçük model de var. Daha küçük model bakıyorsanız. Daha büyüğü de var, daha küçüğü de var. Önemli olan sizin beğenmeniz. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalmanızı diliyorum.